Herkese merhaba dikiş sınıfından. Bu videomuzda size tek en kumaş nedir, çift en kumaş nedir onu anlatacağız. Biraz karıştırıyorsunuz. Neden tek en kumaşlarda kumaş hesaplaması farklı olur? Neden çift en de farklı olur? Buyurun şimdi bizi izlemeye ve dikiş sınıfında kalmaya. Voal kumaş çok güzel bir kumaş. Sandıktan çıkan kumaşlardan gene bu kumaş. Şöyle bir bakınız, pastel planını hazırlıyoruz Yıldız Hanım'la beraber. Tek en olduğu için kalıpları tek tek yerleştirmemiz gerekiyor. Tek en olup olmadığını en boyundan ölçerek anlarız. Normalde ne kadar? 1,5-1,50'dir çift en kumaşların ortalama boyu. Bunda ne kadarmış bakıyoruz. 1,12. Normalde 90 santimde oluyor tek en kumaşların. Eni 1,50'den yani 1,5 metreden az ise kumaşımız tek endir ve bu tip kumaşlarda normalde çiften serdiğimizde kalıbımızı şöyle yerleştirebilirken tek enlerde yerleştiremiyoruz. Özelliği odur. O yüzden tek en kumaş hesabı ayrı yapılır. Burada da bir tane çiften kumaşımız var. Yardımcı oluyorlar bana. Zehra Hanım'la Yıldız Hanım. Şimdi bunun en kenarını ölçeceğiz. 1,5 çıkması gerekiyor. Diyoruz şimdi kaç santimmiş? 1,5 yani 1,50. Şimdi bakın bu elbise yani bu kumaşı da ikiye katlayıp bir elbise kalıbı yerleştireceğiz. Şu kumaşı da katlayıp elbise kalıbı yerleştireceğiz. Arasındaki farkı göreceksiniz. Bu da çift en bir kumaşımız. Tekrar ediyorum ve şunu söylemeye çalışıyorum. Tek en kumaşlarda kumaş hesabı yaparken normalde bize 2 metreden bir elbise çıkıyorken eğer kumaşımız tek ense 3,5 veya 4 metreden çıkacağı anlamına geliyor. Artık çok fazla tek en kumaş üretilmese de pazenler, divitinler ve voal kumaşlar tek en olarak üretilmeye devam etmekte. Bakınız çift en kumaşta kol, ön, arka tabi mankenimizin 36 beden olmasıyla da ilgisi var ama çift ene rahatlıkla bir kolu iki önü sokabilirken tek ende bu şansımız olmuyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi biz buraya öne arkayı kumaş katına yerleştirdik. Daha düz boy ipliklerini ölçmedik. Kolu da böyle. Bu kumaşın geri kalanından da şu robadan büzgülü tesettür elbise yapılacak. Onun kesimini yapacağız. Şimdi de ilk önce bunları yerleştirelim. Geri kalandan da büzgü payıyla beraber aşağısını yapacağız. Burada da 2 bluz önü ve etek parçaları bu şekilde yerleşiyor. Bunu kaydırarak da yerleştirebiliriz. Belki birazdan öyle de yaparız bilmiyorum. Ama böyle de yapabiliriz. Dikiş paylarını, düz boy ipliklerini işaretledikten sonra çiften de mesela buna kaç metreden gidecekse bunda 2 kat gidiyor. Çiften ve tek en farkımız budur hanımlar. Lütfen abone olmayı, dikiş sınıfında kalmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Belki bu elbiselerin sonra dikiş aşamalarında sizlerle paylaşırız. Hoşça kalınız.